Sokrates öncesi dönemdeki önemli akımlardan biri de atomcu öğretidir. Bu akımın öncüleri atomcular olarak bilinen düşünürlerdir. Bu bölümde atomculardan Leukippos ve özellikle Demokritos'un geliştirdiği öğreti ve bu öğretiye özgü kavramları ele alacağız. Demokritos'un atomları Sokrates öncesi dönemde, Miletos okulundan itibaren Herakleitos, Parmenides, Empedokles ve Anaksagoras sayesinde düşünce alanında büyük ilerlemeler kaydedilmişti. Özellikle sevgi, nefret, varlık, oluş, bozuluş, hareket, durağanlık, değişim, değişmezlik, dört element gibi Türkçe'ye çevrilen ve derin anlamlar taşıyan Yunanca kelimelerle kendine özgü bir dil oluşmaya başlamıştı. İşte bu dönemin gelişimine hız kazandıran son doğa düşünürleri de Leukippos ve Demokritos olmuştur. Çünkü her ikisi de atomculuk olarak bilinen bir öğretinin ortaya çıkışına ve gelişimine öncülük etmişlerdir. Bu öğreti, Aristoteles döneminden sonra felsefe sahnesinde yerini alacak ve Hellenizm felsefesinin önemli temsilcilerinden biri olacak. Ünlü filozof Epikuros'un ve takipçilerinin Tanrı, evren ve ahlak hakkındaki görüşlerinin temelini atmıştır. Ayrıca hem genel olarak Yunan felsefesinin kelime hazinesini zenginleştirmiş hem de modern bilime, özellikle 19. ve 20. yüzyılın kimya ve fizik bilimlerine büyük katkılar sağlamışlardır. Meme 5. yüzyılın ortalarında yaşamış olan Miletoslu veya Elealı Leukippos hakkında öğrencisi Abderalı Demokritos kadar bilgimiz yoktur. Hatta Epikuros böyle bir filozofu tanımadığını, hatta böyle bir filozofun hiç var olmadığını bile söylemiştir. Ancak Aristoteles ve Theophrastos, Leukippos'u atomcu öğretinin kurucusu olarak kabul eder. Bu nedenle Leukippos'un öğretisinin Demokritos'un öğretisiyle bütünleştiği ve görüşlerinin Demokritos'un düşüncelerinde yaşadığı düşünülmektedir. Hocasının görüşlerinden beslenerek atomcu kuramını geliştiren Demokritos, aynı zamanda iyi bir matematikçi ve doğa bilimciydi. Onun da Anaksagoras gibi bilgi arayışıyla Atina'ya gittiği, ancak orada kimse tarafından tanınmadığı söylenir. Hatta bu durumu kendi ağzından şöyle anlatır: Atina'ya gittim, baktım ki kimse beni tanımıyor. Demokritos bilgi edinmek için sadece Atina'ya değil, Mısır, İran, Babil, Etiyopya'ya da gitmiş, özellikle Mısır'da uzun süre kalmış, sonra tekrar Abdera'ya dönmüştür. Bu seyahatleri sırasında birçok şehir görmüş, birçok farklı kültür tanımış ve ünlü kişileri dinleme fırsatı bulmuştur. Böylece evrensel bir bilgi birikimine sahip olan ve bu nedenle bilgelik unvanını almaya hak kazanan Demokritos'a göre evren iki temel kısımdan oluşur: atomlar ve boşluk veya mekan. Bu ikisi evrenin iki büyük gerçeğidir. Çünkü tüm evren, onun atom adını verdiği maddi parçacıklardan ve bunların hareket etmesini sağlayan boşluktan, mekandan meydana gelmiştir. Demokritos'un zihnindeki atom, yani Yunanca atomos kelimesi, kesilip parçalanamayan veya bölünemeyen anlamına gelen olumsuzluk eki, tomos kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Atomlar, gerçeğin sonu fiziksel olarak bölünemez, bozulamaz, yok edilemez, içine girilemez olarak tasarlanmış temel ögelerdir. Bir başka deyişle maddenin en küçük, gözle görülemeyen yapı taşlarıdır. Atomlar ezeli ve ebedidir. Yani yaratılmamışlardır ve yok edilemezler. Bu modern ifadesiyle maddenin korunumu yasasının temelini oluşturacak bir ilkedir. Ayrıca atomlar sonsuz sayıda ve şekildedir. Hepsi aynı özden gelir, homojendir. Ancak şekilleri, düzenleri, konumları ve boyutları bakımından birbirinden farklıdır. Hepsi birer cisimdir. Ayrıca hepsi kendi içinde süreklidir ve asla değişmez. Yani atomun kendi içinde bir değişim, bir hareket olması mümkün değildir. Bu da şu anlama gelir: atomun kendi içinde bir hareket yoktur, özellikleri değişmez, özü değişmez. Hareket dediğimiz şey atomun yer değiştirmesidir. Öyleyse atomun sadece içi veya atom tek başına tüm hareketlere, tüm değişimlere ve tüm özelliklere kapalıdır. Ancak harekete geçtiklerinde her türlü oluşumu, her türlü değişimi ve her türlü özelliği de beraberinde getirirler. Boşluk fikri boşluk, atomların arasındaki sonsuz bir aralıktır. Bir başka deyişle, Demokritos için boşluk, varlığı oluşturan sonsuz sayıdaki atomun hareket etmesini sağlayan sınırsız bir mekandır. Yani Demokritos'un adeta bir boşluk, bir aralık olarak gördüğü mekan,
Yunanca top olmasaydı atomların hareket edeceği bir alanda olmayacaktı. Dolayısıyla atomlar birbirlerine kenetlenip ayrılarak gerçekleştirdikleri hareketleri yapamayacaklardı ve bunun sonucunda varlıkları meydana getiremeyeceklerdi. Böyle bir şeyin olması da mümkün olamayacağından demek ki boşluk, mekan gerçektir. Çünkü atomlar ancak böyle sınırsız bir mekanda rahatça hareket edebilir, bazen bir üzüm salkımını andıracak şekilde birbirlerine kenetlenir, bazen de birbirlerine çarparak dağılırlar. Bunun sonucunda da farklı varlıkların doğumuna ve dolayısıyla tüm evrenin oluşumuna yol açarlar. Demokritos'un boşluk, mekan öğretisi, Parmenides ve özellikle Zenon'un geliştirdiği hareketin olamayacağına dair düşüncelere ve paradokslara karşı bir duruştur. Çünkü daha önce de belirtildiği gibi Parmenides ve takipçilerine göre her hareketin bir boşluğa ihtiyaç duyacağı düşünülürse hiçbir şey var olamaz. Çünkü boşluk diye bir şey yoktur. Ancak görüldüğü gibi Demokritos boşluk fikrini ortaya atıp kendince kanıtlayarak onların bu öğretisine karşı bir cevap vermektedir. Duyu algıları, Demokritos'un duyu algısıyla ilgili düşünceleri de dikkat çekicidir. Çünkü ona göre bizim duyularımızla algıladığımız tatlılık, acılık ve benzeri hisler tamamen insanların isimlendirdiği şeylerdir. Çünkü bunların doğada olması mümkün değildir. Doğada var olan her şey atom ve boşluk olduğuna göre bu hislere neden olacak şeyler, yani tatlı, acı, sıcak, soğuk, renk, katı, yumuşak gibi şeyler birer yanılsamadır. Bizim şeylere bu şekilde isimler vermemiz, atomların şekil ve büyüklük veya küçüklerinden kaynaklanan bir durumdur. Farklı şekil ve boyutlardaki atomlardan oluşan nesneler, kendilerini oluşturan atomların bu farklı özelliklerine göre nitelik kazanırlar. Şekil ve büyüklük, atomun gözle görülemeyen, algılanamayan temel özellikleridir. Ancak bunlar bir nesne oluşturduklarında algılanabilir bir durum ortaya çıkar. Yani biz ancak nesnenin özelliklerini görüp hissedebiliriz. Daha açık bir ifadeyle tatlılık, acılık, soğukluk, sıcaklık, renk ve benzeri nitelikler nesneye ait özelliklerdir. Dolayısıyla bunlar atomların doğal özellikleri değil, ikinci tür özelliklerdir. Çok çeşitli atom şekilleri vardır. Yuvarlak, düz, küre, küp, kancalı ve benzeri gibi. Farklı şekillerde olan atomlar farklı nitelikte nesneler oluştururlar. Nesnelerin bu farklılığı atomların şekline, diziliş düzenine ve konumlarına göre belirlenir. Örneğin ateş atomları şekil bakımından diğer atomlardan çok daha hızlı hareket eden bir yapıya sahiptir. Aynı şekilde ruh atomları da ateş atomlarına çok benzer bir yapıya sahiptir. Bu nedenle bedende rahatça her yöne hızlı bir şekilde hareket edebilir ve bedeni de harekete geçirebilir. Solunan havanın atomları da düz ve çok hareketlidir. Dolayısıyla havayı oluşturan bu atomlar da ateş atomlarına benzer. Her şey atomlardan oluştuğuna göre bizim duyu organlarımız da şüphesiz atomlardan oluşmuştur. Duyum dediğimiz olay, nesnelerden gelen atomların duyu organlarımıza çarpması sonucu meydana gelen bir olaydır. Bir biberin kanca şeklindeki atomlardan, dilimizin de yuvarlak atomlardan oluştuğunu düşünürsek, duyum sırasında biberin kancalı yapısının dilimizde belli bir tahrişe yol açacağı ve acı bir tat bırakacağı açıktır. Benzer şekilde şekerin düz, yani pürüzsüz ve kaygan atomlardan oluştuğunu düşünürsek, şekerin dilimizde daha az tahrişe yol açacağı ve bize hoş bir tat vereceği de açıktır. Bu nedenle nesnelerin atomlarının şekli, düzeni ve konumlarından dolayı kazandıkları ikinci nitelikler, sadece bizde uyandırdıkları izlenimlerden ibarettir. Dolayısıyla onların tatlı, acı, yumuşak, sert ve benzeri olmaları bize özgü, öznel düşüncelerdir. Bu düşüncelerde sadece birer varsayım, birer zan, birer kanaat, birer isimdir. Başka bir şey değildir. Kısacası ikinci niteliklere dair duyumlar aldatıcıdır. Yine de Demokritos, duyu algısını tamamen felsefesinden çıkarmış bir düşünür değildir. Çünkü akıl devreye girip doğru yorumlamalar yapıldığında, duyu algısı da insana bilgi verebilecek kanallar arasındadır. Çünkü biz nesneleri duyu organlarımızla hissederiz. Ancak atomları ve boşluğu duyu algısıyla hissedemeyiz. Suya batırılan bir kürek gözümüze kırık olarak görünebilir, ancak bu gerçek değildir. Çünkü sudan çıkardığımızda onun kırık olmadığını anlar ve doğru şekilde yorumlayabiliriz. Oysa küreyi oluşturan atomları asla göremeyiz.
Öyleyse Demokritos bilgi konusunda duyu algılarının insanı yanıltabileceğini iddia etmekle birlikte duyuları da tamamen bir kenara itmemektedir. Daha doğrusu salt akılcı bir düşünür gibi davranmamaktadır. Ruh üzerine Demokritos'un öğretileri arasında ruh öğretisi de ilginçtir. Ona göre ruh, bedeni oluşturan atomlardan farklı olarak ince, düz, yuvarlak atomlardan oluşmuştur. Bu atomlar çok hareketli, kaygan, akıcı ve çok hızlı hareket eden atomlardır. Ve daha önce de söylediğimiz gibi ateş atomlarına benzerler. Onların bu özelliği sayesinde ruh, bedene her türlü hareketi yapma imkanı tanır. Ruh, bir insanın en önemli parçasıdır ve mutluluğunun da merkezidir. Bu görüş, Demokritos'un ahlak anlayışını şekillendirecektir. Beden, ruh atomlarının hava atomlarıyla sürekli alışverişte olması sonucunda yaşamını sürdürür. Bu ilişki kesildiğinde ölüm gerçekleşir. Çünkü ruhun atomları artık hava atomlarıyla beslenemez olur. Demokritos'a göre ruhun en büyük özelliği bilgi edinme özelliğidir. Bilgi, atomların çarpma ve vurma hareketlerinin bir sonucundan başka bir şey değildir. Algıladığımız nesneden duyu organlarımıza akan ve onlara çarpan atomlar, duyu organlarımızda bir izlenim yaratırlar. Böylece duyum veya algı meydana gelmiş olur. Ancak bu duyumlara sahip olanlar farklı yapıda olduklarından, atomlar duyu organına çarptıkları anda farklı algılara da yol açabilirler. Başka bir deyişle, aynı çarpma olayı farklı duyumlara sebep olabilir. Buna rağmen Demokritos, ortak duyu organlarından ortak duyu algılarının da çıkması gerektiğine, yani tatlı, acı gibi bazı kanaatlerin her insan için aynı olması gerektiğine inanan bir düşünürdür. Demokritos'un duyum veya algı ile akıl ve düşünme arasındaki ilişkiyi açıkça ortaya koyan bir öğretisi olmamakla birlikte, onun duyu algısı ile akıl arasında belli bir ayrım olduğunu düşündüğü ve aklı her zaman duyuma tercih ettiği açıktır. Demokritos'un ruh ve bilgi edinme konusundaki görüşlerinden yola çıkarak onun ahlak anlayışını anlamak istersek, bize en büyük yardımı, ondan kalan ve ahlaka dair parçaların diğer öğretilerini anlatan parçalardan daha fazla olmasıdır. Demokritos ruh ile beden arasında atomlarının şekli itibariyle bir ayrım yapmakta ve ruhu bedenden üstün tutmaktadır. Ancak bedeni asla dışlamamaktadır. Onun ahlak anlayışı, ölçülü, akılcı ve dengeli bir ruh ve beden anlayışını içerir. Dolayısıyla bir insanın duyu algılarına ve bu algılardan alacağı hazlara kendini kaptırmaması ve aklıyla hareket etmesi gerekliliği üzerine kuruludur. Ona göre iyi olan, akla uygun olandır. Bu da insana en çok fayda sağlayan şeydir. En çok fayda sağlayan şey ise insanın içini en çok rahatlatan ve ona huzur veren şeydir. Çünkü bu insanın geçici hazlarının ötesinde kalıcı olandır. İnsanın kalıcı ruh huzurunu veya memnuniyetini sağlayan en önemli şey ise her şeyde, her olayda doğru düşünmesi ve doğru davranmasıdır. Bu tür düşünce ve davranışı belirleyecek tek ilke de ölçülülüktür. İnsan ölçülülüğü benimsediği sürece doğanın kendisine koyduğu sınırların dışına çıkmayacak ve kendi gücünün ötesindeki şeylere ulaşmaya çalışmayacaktır. Böylece kendini her zaman mutlu hissedeceği bir ruh haline kavuşacaktır. Bu da gösteriyor ki Demokritos'a göre bir insanın mutluluğu sadece kendi elindedir.